He was sentenced to 110 years in prison yesterday. Every day, there are more than 5,500 accidents. Hepiniz ofisime, yuvama hoş geldiniz. Normalde siz beni yardtan, tırdan, Dominik'ten, hareketli yerlerden görmeye alışıksınız ama bugün ofisten bir video yapacağım. Bilgi vermek istediğim, açıklık getirmek istediğim bazı konular var. Son dönemde çok kazalar oluyor tırlarla ilgili. Biraz ona değineceğim. Ondan sonra yeni gelen kurallara değineceğim. Çünkü bu kurallarla ilgili çok büyük bir kafa karışıklığı var. Bana gelen sorular var. Yapılan yanlış videolar var. Onun dışında genel olarak Amerika'da tır ehliyetiyle ilgili vermek istediğim bilgiler var. Amerika'da en yüksek kazancı olan mesleklerden biri tır şoförlüğü. Bunun için de gereken şey CDL license, yani Commercial Driver License. Şimdi birkaç rakam vermek istiyorum. Amerika'da yaklaşık 1.300.000 tır şoförü var. Yaş ortalaması çok soru geliyor. 48.2 olarak belirlenmiş. %88'i erkek, %9'u kadın. Şöyle bir oran var köken olarak. %63'ü beyaz. Yani düşünün bir ülkeyi. %63'ü beyaz, yaklaşık 40'ı Latino, Hispanik, başka ırklardan insanlar. Yani göçmenler için popüler bir iş. Buradan benim anladığım şey bu. Eğitim olarak, genel olarak lise mezunu olan kişiler çoğunlukta yüksek öğretim mezunu ya da üniversite mezunlarının tercih etmediği bir iş. Bu bizim için geçerli değil. Ben masterlıyım ama tırcıyım. Bizim durumumuz çok farklı. Genel olarak maaş Amerika verilerine göre 55-60 bin dolar olarak belirlenmiş. Ama yani ben burada size açıkça söyleyebilirim. 100 bin doların da altında kazanıyorsanız tır şoförü olarak yapmanıza gerek yok. Bana çok soran da oluyor iş için. Benim önerdiğim işverenler ya da kendi çalıştığım yerlerde ben hiçbir zaman 10 bin doların altında kazanmadım aylık. O yüzden ben bunun ortalamasını senelik 100 bin dolar olarak size söyleyebilirim. Sadece doğru yerde, doğru zamanda çalışmak lazım. Onun dışında şöyle bir şey var. Yıldan yıla kadın şoför oranı artmış. Bu da sevindirici bir şey. Genel olarak kadın şoförler school bus dediğimiz yerlerde, normal otobüslerde daha sıklıkla görünmekte. Bir başka konu, ehliyeti olan kişilerin %97'si iş bulmakta zorluk çekmemiş. Zaten çok iş var. Dediğim konuya geliyoruz. Doğru işi doğru yerde bulmakta çok önemli. %73'ü ehliyeti olanların özel sektörde çalışıyor. Şöyle de çok enteresan bir bilgi var. Şoförlerin %30'u bir yıldan fazla hiçbir yerde çalışmamış. Her zaman değiştirmişler. %40'ı yaklaşık bir yıl içinde işini değiştirmiş. Bu da iş olanağının çok olmasıyla kaynaklı bir şey. Daha iyi bir iş bulduğunda birisi başka bir işe geçebiliyor. En yüksek kazanç olarak eyalet Connecticut seçilmiş. En az kazanılan da Idaho. En çok gene doğu yakasında tır şoförlerine ihtiyaç olmuş. Bir başka değinmek istediğim konu, bu bilgileri verdim ama bu bilgilerin çoğu Amerikalılar için yapılmış bilgiler. Yani şimdi bizim için buraya yeni gelen, green card'la gelmiş olabilir. Başka vize türlerinden daha sonra kartını almış olabilir. Çalışma izni gelmiş olabilir. Bizler için tır çok mantıklı bir iş. Nedenini de söyleyeyim. Geldiğimiz zaman bizim inanılmaz güzel bir İngilizcemiz olmuyor. Tamam, İngilizce lazım tır ehliyeti için ama çok iyi bir İngilizceye gerek yok. O yüzden yeni gelen biri bunu başarabilir. Az bir İngilizcesi varsa, orta derecede diyelim. Onun dışında sen başka bir hayalle gelmiş olabilirsin buraya. Başka bir yatırım yapmak istiyor olabilirsin. Ya da kısa dönemde bunu yapıp paranla başka bir şeyler almayı düşünüyor olabilirsin. Bunlar için, sermaye için çok iyi bir iş. Çünkü sana senelik 80 bin, 90 bin dolar direkt cebine save olarak bırakabilir. Zaten kazancı çok yüksek. Kendi tırını alıp birkaç yıl sonra tırlarını alıp bunu bir yatırım olarak düşünebilirsin. Şoför çalıştırabilirsin. Onun dışında kendin çalışıp 6 ay çalışıp 6 ay takılan adam var. 3 ay çalışıp 9 ay takılan adam var. Ayda bir hafta çalışıp 3 hafta çalışmayan adam var. Yani tır o kadar farklı bir sektör ki istediğin gibi bu avantajı kullanabilirsin. Bu kolunda bir bilezik. Sen başka bir şeyler yapabilirsin. Benim öyle arkadaşım var. Yatırım yapıyor, bir şeyler yapıyor. Baktı sıkıştı. Bir ay 2 ay çıkıyor dönüyor. Bir ay 2 ay çıkıyor
çıkıyor dönüyor. Kolunda bir bilezik. Senin elinden aldıkları yok. Sürekli iş var. Gidersin. Paranı yaparsın. Gelirsin. Ailen olabilir. Yerleşik düzende olabilirsin. Şehir içinde de yapabilirsin bu işi. Bunun için hiçbir kısıtlama yok. 10-15 bin değil de 5-6 bin kazanırsın. Şehir içinde de tır şoförlüğü yapabilirsin. O yüzden yeni gelenler için önerebileceğim meslek gruplarından birincisidir tır şoförlüğü. İlk olarak alışsınlar diye, acemiliklerini atsınlar diye Uber, Lyft, DoorDash yapabilirler ama bir şeyler başarmak istiyorsak artık, bir üst levele gelmek istiyorsak tır şoförlüğü güzel bir araç, amaç, her ikisi olarak da düşünülebilir. O yüzden öneriyorum. Şimdi ilk kazamıza bakalım. 20 yıl hapis yiyor bu tır şoförü. %100 tır şoförü suçlu bulunuyor bu kazada. 20 yıl hapis alıyor. Kimse ölmüyor açıkçası. Okul otobüsüne çarpıyor. Burada okul otobüsünün yanında bile durman gerekiyor. Okul otobüsüne çarpmak büyük bir probleme yol açıyor. Tırda eksikler var. Bu nereden geliyor? Pre-trip inspection dediğimiz olaydan geliyor. Yani tırı kontrol etmemesinden. Freniyle ilgili sıkıntı yaşıyor ve şimdi öğrencilerden birinin annesi konuşuyor zaten. Watching her son mangled and laying motionless on the seat. We almost lost our children that day. It wasn't just a bus accident. The pain remains heavy. Jackson's mom says he can no longer play football and his dreams of joining the Marine Corps are now gone. Birçok çocuk yaralanıyor bu olayda. Birçok çocuk da daha sonra yürüme özelliğini kaybediyor yani. Sakat kalıyor. Çok ciddi bir kaza. 20 yıllık bir hapis alıyor. Bir sonraki kazamıza bakalım. They're out of control. Runaway trucks flying down the highways. Burada da birçok kazadan bahsediyor. Yani genel olarak bir video yapmışlar. Fren kontrolüyle ilgili birçok kaza var. Freni tutmuyor. Bu da şoför hatasıdır %100. Lost his wife and 3 children in a fiery crash when this menacing-looking truck with a Jaws decal slammed into their disabled SUV. It's an SUV, but a big truck hit her in the rear. She blew up. The driver is still in the car and it is on fire. It's burning big time. Biz tır şoförleri olarak bir kaza yaptığımız zaman canımız tehlikede tabii ama bu %10, %20. Asıl sıkıntı şurada. Bizim öldürme ihtimalimiz çok daha yüksek. Anlattıkları da bu birçok kişinin canına mal oluyor bu kazalar. Hapisle sonuçlanıyor. Çünkü biz professional driver olarak geçiyoruz. Yani profesyonel şoförüz. Bizim hata yapma lüksümüz yok. O yüzden en ufak bir şeyde suç şoföründür. Yolda bir şey olabilir, başka araçla ilgili sıkıntı olabilir ama normal arada kalan kazaların çoğunda suçlu trak şoförü bulunuyor. Burada başka bir örnek var. Geçenlerde oldu bu olay. Bu da büyük bir nedeni bu yeni kuralların. Bir FedEx tırı yaklaşık 100 aracın karıştığı bir kazaya neden oluyor. Bakalım. Highway horror. A FedEx truck slams into a 100-car pileup in Fort Worth. Look again, the driver can't stop. This is the crash from another angle. Oh. Car after car crash into each other on I-35. Bu adam da bayağı bir hapis yılı almıştır. Köprülerle ilgili, öğrenmesi gereken kurallarla ilgili de çok sıkıntı çıkıyor. İnanın 10 tane tırcı arkadaşım varsa en az ikisi köprüye vurmuştur. İzleyelim. You can see the construction equipment hit and the sign comes crashing down. I talked with the semi-truck driver. Abi bunu nasıl görmüyorsun ya? 10. 10'a 6 yani. Bu artık tamamen aptallık. Damper'ı kaldırıyor. Tak. Sen hiç her yere vurursun sen. Orası 20 de olsa sen gene vuracaksın. Abi 10'a 6. 16'ya girilmez ya. Sıyırırla. Aldı bitti. Parçaladı. Gelelim en baba olaya. Bu olay çok konuşuldu açıkçası arkadaşlar. Adam 110 yıl hapis alıyor bu olaydan sonra. 110 yıl. Çok konuşuldu. Verilsin, verilmesin. İmza kampanyası başlatıldı çok fazla diye. 2 yıla yakın adamın davası sürdü. 4 kişi ölüyor bu kazada. 110 yıl hapis alıyor. Nedeni de çıkış rampası var. Çıkış rampasına çıkmıyor. Yani çıkış rampasına çıkan bir tırı görmek çok enteresandır. Nadir bir durumdur ama bazı durumlarda lazım. Ondan ziyade
bu şoförün mesafeyi iyi ayarlayıp oraya gelene kadar kendini yavaşlatması gerekiyor. Bu da tecrübeden, eğitimden geçiyor. Bakalım şimdi olaya. Before his semi-truck slammed into cars that were stopped on the I-70 because of another accident, prosecutors argued that he acted recklessly and made a... Fren ısınıyor, daha sonra tutmuyor. Ama onu oraya gelene kadar biraz düşünmek lazım. Yani bu olay çok konuşuldu. Hatta birçok tırcı Colorado'ya girmedi. Bu adama 110 yıl verildi diye. Hiç kimsenin başına gelmesini de istemezsin bir tır şoförü olarak düşündüğünde. Adam bir kaza geçiriyor. Tamam, hatası olabilir ama 110 yıl gerçekten çok. Şimdi gelelim yeni kurallara. Az önce kazaları izledik. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Amerika'da senede 500.000 tır kazası oluyor. 500.000. Bu çok ciddi bir rakam. Ölümler keza öyle, yaralanmalar öyle. Bu yüzden aslında 2020 yılında girecek yönetmelikti bu. ELDT, Entry Level Driver Training. Ertelediler, 2022'ye kaldı. Neler değişti? Şimdi geçmişte şimdiyi karşılaştırırsak. Önceden hiçbir okula gitmeden, hiçbir eğitim almadan herhangi biri sınava gidip ben hazırım, bu sınavı geçerim diyerek sınava girebiliyordu. Ya da bir kursa gitti. Çok kurs vardı. Ben de öyle bir kursa gittim. $2000'a ben kursa gittim. Adam 3 günde bana öğretti yani. Gidiyorsun hızlı şekilde teorik kısmını öğreniyorsun. Driving de biraz varsa sınavı geçebiliyordun. Yani bunun belli bir süresi yoktu, belli bir saat eğitimi yoktu, hiçbir kısıtlaması yoktu. O yüzden kafasına göre herkes gidip ehliyeti alabiliyordu. Daha da kötüsü, bu durum tanıdıkların da başına gelmiş. Lisansları iptal oldu. Aldılar ve bütün lisanslarını kestiler. Bazı okullarda kolaylık sağlıyorlardı, sınavda kayırıyorlardı, geçiriyorlardı. Bu durumlardan da çok sıkıntı yaşandı. Önceki sistem buydu. Yeni sistemde ne oldu? Şimdi ELDT ile beraber öğrenci sertifika almak zorunda. Eğer bir öğrenci okuldan sertifika almaz ise, sertifikalı bir okula gitmez ise sınava giremiyor. Bu federal bir kural, bütün eyaletlerde geçerli. Sertifikalı bir okula gitmek zorunda. Bunu internetten okulu araştırıp bakabilirsiniz. Sertifikalı eğitim veriyor mu diye. En önemli konu bu. İlla bizim okula gelmek zorunda değilsiniz. Biz sertifikalı, %100 legal, 160 saat eğitimli olan bir okul olacağız. Başka eyalette olabilirsiniz. Bizde yer olmayabilir. Eğer başka bir okulu tercih ederseniz mutlaka sertifikalı olup olmadığına dikkat edin ki mağdur kalmamış olursunuz. Şimdi ELDT kurallarıyla beraber adım adım alalım abi. Öğrenci geldi, permitini aldı. Değişen hiçbir şey yok. Permitinizi direkt gidip alabiliyorsunuz. İlk adımınız o. Bütün eyaletlerde. Permiti aldıktan sonra sertifikalı bir okula gidiyorsunuz. Sertifikalı okula gittikten sonra okul size 3 aşamalı bir eğitim veriyor. Birincisi teori eğitimi sınıfta olacak. Bizim de sınıfımızda olacak. 40 saatlik bir eğitim. Kural şurada geliyor. Bu 40 saatin sonunda siz bir sınava giriyorsunuz ve %80'ini geçmeniz gerekiyor. Yeni gelen yönetmelikte böyle bir kural var. Bunu tamamlamazsanız driving eğitimine, yani parktır, şehir içinde sürüştür, bu eğitime geçemiyorsunuz. En önemli ayrımlardan biri bu. Bunu geçtiğiniz zaman yarda geçiyorsunuz. Park yapıyorsunuz. Onun da belli bir saat zorunluluğu var. Toplam 40 saat siz behind the wheel, yani direksiyonun başında eğitim almak zorundasınız ve 80 saat izlemek zorundasınız. 40, 80, 120, 40 saatte sınıfta aldık. 160 saat eğitimi tamamladık. 160 saat eğitimi aldıktan sonra okul size bir sertifika veriyor. Bu sertifikayı aldıktan sonra gidiyorsunuz, sınavınızı geçiyorsunuz. Artık aylık 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 dolar kazanmak sizin elinizde. Biraz da okullar için gelen kurallara bakalım. Şimdi okullarda belli başlı yönetmeliklere uymak zorunda. Dediğim gibi eğitim saatlerini vermek zorunda. Belli kapasitede öğrenciler alabilir. Adamın 3 tane tırı var, 30 tane öğrenci aldım. Öyle bir olay artık yok. Birçok sorumluluk da okullara yüklendi şu anda. Bu neleri etkileyecek? Okulların sayısı azalacak bir kere. Kaçak birçok okul vardı. Onlar kapanacak ya da sistemlerini değiştirecek. Okul zorunluluğu geldiği için öğrenci sayısı çok artacak. Başvurular artacak. Bu da okulların fiyatını arttıracak. Ekstradan bu yönetmelikler okullara mali yüklemede bulunacak. Çünkü daha fazla tır alması gerekecek. Daha fazla hoca getirmesi gerekecek. Yani okulun fiyatları yükselirken öğrencilerin talebi de yükselecek. Böyle yükselerek gidecek. O yüzden ne kadar erken alırsanız ehliyetinizi o kadar iyi. Çünkü ben şu anda aradığım zaman Ohio'da, ben birçok eyalette aradım. Yer yok. Çoğu okulda yer yok. Biz açılıyoruz. Yakın bir zamanda açarız okulumuzu. İlk haftalarımız doldu. Diğer kalan haftalar için hala kayıt alıyoruz ama hızlı bir şekilde dolacağını düşünüyorum. Çünkü hem sertifikalı okul az, talep fazla.
O yüzden talebin çok olduğu bir dönemdeyiz. Dediğim gibi işler zorlaştı ama güzel oldu. Çünkü vicdani olarak düşünebilirsiniz bunu, maddi olarak düşünebilirsiniz. Ben kendim tıra çıktığım zaman ben kendim 5.000 dolar ödedim. 2 ya da 3 tane böyle hayati böyle anlık bir şeyler yaşadım. Riskli bir iş. Bunun bilincinde olmak lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Ciddi bir license bu. Sonunda ölebiliriz, öldürebiliriz, hapis cezası alabiliriz. O yüzden güzel olduğunu düşünüyorum bu kuralların. İyi olduğunu düşünüyorum. Güvenlik için, şoförün sağlığı için. Yani bir ay çok değil. Bir aylık bir eğitim, normal bir eğitim. Yeni kurallar bu şekilde bir açıklık getirdiğimi düşünüyorum. Mutlaka sormak istediğiniz soruları yorum atın arkadaşlar. Yorumların hepsine tek tek cevap vereceğim. Hiçbirimizin kafasında soru işareti kalmasın. Onun dışında okulumuz yakında açılıyor. Kayıtlara devam ediyoruz. Bize Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. E-mail atabilirsiniz. Şunu da son kez söyleyeyim. Türkiye'den kayıt almıyoruz, alamıyoruz. Amerika'ya gelen arkadaşlar da green card ve çalışma izni olması lazım. İngilizce, orta seviyede bir İngilizce olması gerekiyor. Onun dışında hiçbir engel yok. Bu arada video nasıl olmuş? Böyle bilgilendirici videolar ara ara gireyim mi? Ne dersiniz? Çünkü çok konu var tırla ilgili. Çok haber var. Çok olay var. Birkaç böyle bilgi verebilirim. Bundan sonra da çok güzel videolar geliyor. Seminere gidiyoruz. Yarından itibaren 3 gün orada olacağız. 50. yılı Amerika'nın tır fuarı. O kadar enteresan şeyler olacak ki tırla ilgili. Çok ilginç tırlar, değişik tır şoförleri, tırcılıkla ilgili bütün her şey bu fuarda olacak. 3 gün boyunca orada olacağız. Biz de davetliyiz. Çok da güzel bir stand yaptırdık. Truck Trailer Pro olarak okulumuzu da oraya taşıyacağız. İnanılmaz videolar gelecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.